Merhaba sevgili yengeçler. Ağustos ayı burç yorumlarıyla beraberiz. Bu ay öyle çok zor bir ay olmamakla beraber biraz uğraştırıcı bir ay olacak. Çünkü siz yengeçleri de etkileyen bir Merkür gerilemesi gerçekleşecek. Bu Merkür gerilemesi zaten aslında ayın 4'ünde başlıyor ama etkisini bir 10 gün önceden gölgeli dönem dediğimiz zamanda gösteriyor ve o dönemde biliyorsunuz biraz işte sistemlerin çökmesinden tutun, banka sistemlerinden, havayolunun sistemlerinin çökmesinden tutun çeşitli aksaklıklar başladı. Hani benim çevremde araba bozulanı, bilgisayarını kıranı, işte telefonu bozulan gibi çeşitli aksaklıklarda oldu. Uçak kaçırmalardan tutun, yolculuklarda, organizasyonlarda aksaklıklar baş göster. Yani bu ay bunlarla uğraşmak var, onu söyleyeyim. Bu ayı ben ayın 4'üyle başlatıyorum. Çünkü ayın 4'ünde bir yeni ay var ve bu yeni ay Aslan Burcu'nda sizin para konunuzu anlatan bir alanda ve güzel de etkiler alan bir 12 derece Aslan'da güzel de etkiler alıyor. En azından bir Jüpiter'den güzel bir etki alıyor. Mars'tan güzel bir etki alıyor. Yani yeni bir kapının maddi anlamda yeni bir kapının açılması. Bu böyle paraların akması, efendim bir anda zengin olmayı anlatmıyoruz biz burada. Bazen yazıyorsunuz hiçbir şey olmadı. Yani sizin haritanızda çok özel bir yere dokunmuyorsa ben ne yapayım yani? Zaten kimsenin hayatında bir anda zenginlik olacak diye bir şey söylemiyoruz biz. Bir kapı açılıyor, bir yenilik, yeni bir paranın gelişi veya bir haberin duyulması bile bunlar önemli. Zaten Merkür gerilemesi de aslında önceden başladığı için ve sizin için de özellikle iletişimle ilgili alanda olduğu için sizin de bu haberin gelmesi veya haberin gecikmesi gibi konular söz konusu olacak. Sizin özellikle yine dikkat etmesi gereken burçlardan birisiniz. Çünkü Başak sizin ikizlerin evi olan Merkür yöneten bir alanda ve Merkür orada geri hareketinde oluyor. Yani söyleyeceğinize, söylediğinize, mesajlarınıza ve benzeriye dikkat etmeniz oldukça önemli sevgili yengeçler, onu söyleyeyim öncelikle. Dolayısıyla bu sizin için önemli bir gerileme olacak. Ve bu arada bu yeni ay Mars ve Jüpiter'den de güzel etki aldığı için pozitif etkiliyor. Aynı zamanda Venüs de hemen ayın 4'ünde Başak Burcu'na geçiş yapıyor. Başak Burcu'na geçiş yapan Venüs de zaten sizi yine olumlu etkileyecek açılardan bir tanesi olacak. Çünkü iletişiminizin daha etkin ve daha keyifli bir hale gelmesini sağlayacak ama aksilikleri ve uğraşmaları unutmayın lütfen. Özellikle yolculuklarla ilgili, kısa yolculuklarla ilgili çeşitli aksilikler, organizasyonel bozukluklar yaşanabilir. Bunu cebinize koyun. Ayın 7'sinde Venüs ile Merkür 3. evinizde bir arada, bu yakınlarınızla bir arada olmayı gösterir size. Yani işte kardeşler, komşular, işte akrabalar, onlarla bir arada olmak, keyifli zaman geçirmek, hatta belki uzun süredir görmediğiniz insanlarla bir araya gelmek, geçmişte bir arada yaptığınız kutlamalara benzer kutlamalar gerçekleştirmek gibi de algılayabilirsiniz bunu sevgili yengeçler. Ayın 13'ünde Mars ve Jüpiter'in zorlu bir açısı ve Satürn'le birleşme ve Satürn'den de aldıkları zorlu bir açı var. Şimdi bu sizi biraz yorar ve zorlar. Çünkü Mars geçmişi anlatan, geride bıraktıklarımızı anlatan, bilinçaltımızı anlatan alanda, ama Satürn'de bu her ikisini böyle bir sınırlıyor. Yüksek enerjiniz olabilir ama bunu ortaya koymakta güçlük çekebilirsiniz. Bir şekilde bazı sebeplerden gecikmelerin ve enerjinizi ortaya koyamamanın getirdiği sıkıntılarınız gündemde olabilir. Ayın 15'inde ise Merkür Aslan Burcu'nda
geri giderek Aslan Burcu'na girmiş olacak. Yani geri hareketini Aslan'da devam ettirecek. Şimdi bu sefer konunuz maddi konular, geçmişten gelen maddi konuların çözülmesi, sıkıntılar varsa onların çözülmesi veya geçmişte yaptığınız bir yatırımın size geri dönüşü veya tam tersine eğer yeni bir yatırım yapmayı planlıyorsanızsa doğru bir zaman olmadığını, sıkıntıların çıkabileceğini anlatan bir süreç oluyor. Sonra bu ayın 19'unda da bu ayın dolunayı olacak. Biliyorsunuz her ay yeni ay ve dolunay oluyor ve biz de buna göre değerlendiriyoruz. Dolunaylar birer tamamlanma. Kova burcunda 27 derece Kova burcunda gerçekleşen bir dolunay bu. Para konularınızı anlatıyor. Burada bir nihayete erdirmek, bir karara varmak. Artık ben bu işi böyle yapacağım. Artık bu böyle işleyecek veya işlemeyecek. Neyse kararınız. Bu bir tamamlanma olacak. Dolayısıyla bu tamamlanmayı da siz yaşayacaksınız. Sonrasında yine ayın 22'sinde Mars ve Venüs'ün zorlu bir açısı var. İşte gerçekten ne söylediğinize dikkat etmeniz gereken bir ay. Siz çok iyi bilirsiniz ne söyleyeceğinizi. İletişiminiz iyidir çünkü empatiniz vardır. Başkalarınızı çok iyi anlarsınız. Kendinizi de iyi ifade edersiniz. Sadece şu duygularınıza kapılmaz iseniz çok güzel yönetirsiniz. Burada işte o duygular kısmına dikkat edeceksiniz. Zaman zaman öfke ortaya çıkabilir. Çünkü siz işini ve her şeyi iyi yapan bir burçsunuz. Burada da aynısını göremezseniz stres yaratabilirsiniz. Yengeçin ısırması da acı verici olabiliyor efendim. O yüzden lafınıza, sözünüze dikkat etmeniz gereken yine dönemlerden biri. Özellikle bu yakın çevreniz, kardeş ve kardeş kadar yakınlarla olan iletişiminizde dikkatli olmanız, onları kırmadan hareket etmeniz gerekiyor. Burası aynı zamanda projeleri de anlatan bir alan olduğu için yeni bir projeye başlamak için iyi bir dönem değil bu ay. Ama başlamış geçmişte bitiremediğiniz bir proje varsa onu ortaya koyup onu tamamlamak anlamında iyi bir ay olur. Ayın 22'sinde Güneş de Dost burcunuz Başak'a geçecek ve diyorum ya tamamen yakın çevreyle iletişiminizin söz konusu olduğu bir süreci başlatmış olacaksınız. Ayın 28'inde de Merkür Aslan burcundaki geri hareketini tamamlamış olacak ve düz hareketine başlayacak. Tabii ki bir hafta 10 gün kadar gene gölgeli hali devam eder. Yani ben bunu Eylül'ün 10'una kadar neredeyse, çünkü Başak'ta sonra ilerleyeceği için de, etkili olduğu bir yerde ilerleyeceği için de sizi yine etkiler. Aksiliklere, gecikmelere karşı sağlam durmanız gerekiyor. Venüs ayın 29'unda Terazi burcuna geçecek. Venüs Terazi'ye geçtiği zaman işte tatilinizi falan bitirmiş oluyorsunuz. Evinize, yuvanıza dönüyorsunuz ve orada keyifli zaman geçirmeye başlıyorsunuz. Sanki Eylül'de okulların açılması, iş hayatının daha canlanacağı o hasat dönemine kendinizi hazırlama süreciniz, tatilinizi ve her şeyinizi bitirdiniz. Diyorsunuz ki tamam, artık ben işimin başında, evimde ve ne yapılması gerekiyorsa onları yapacak şekilde organize olmak istiyorum ve evden de, ki siz çok seversiniz evde olmayı, keyif aldığınız, evinizde de bolluğun olduğu bir süreç başlayacaktır. Çünkü geçer geçmez Venüs, yani ayın 29'u gibi Plüto ile de o kadar güzel bir açı yapacak ki sanki evde bir maddi konularda da veya konforda da bir artış olacakmış gibi gözüküyor sevgili yengeçler. Evet, dediğim gibi çok zor bir ay değil. Sadece uğraşmamız gereken,
karşımıza bazı engeller çıkartan, geçmişten insanları karşımıza çıkartan, geçmişten sorunları çözmemiz için karşımıza çıkartan bir ay olacak. O yüzden siz gene kafaya hiçbir şeye takmadan keyifle ve bollukla yaşayın sevgili yengeçler. Sevgiler.